Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine ve yeniden çalışma odamdan sesleniyorum. PT çalışmalarımıza devam ediyoruz. PT videolarımıza devam ediyoruz. Umarım sizler için yararlı videolar çekiyorumdur. Geçen hafta writing'den bahsetmiştik. Bu hafta da konumuz reading bölümü. Şimdi yine her zaman olduğu gibi reading bölümünde hangi tasklar ne kadar yüzdeliğe sahip onları göstereceğim sizlere. Gördüğünüz üzere reading bölümündeki en yüksek puanlı bölüm Fill in the Blanks Reading Writing bölümü. Bunu geçen hafta Writing bölümünde yapmıştık. Bir paragraf veriliyor bize. Seçenekler var. Her seçenekte her boşlukta 4 farklı seçenek var ve oraya en uygun olan doğru cevabı koyuyoruz ve geçiyoruz. Reading ve Writing bölümünde yapmamız gerekenler bunlar. Fill in the Blanks'te en önemli olan kelime bilgisi, gramer bilgisi de önemli. Çünkü bazı boşluklar oluyor ki orada sadece gramer bilginize göre oraya boşlukları doldurabiliyorsunuz. O yüzden gramer bilgisi de çok önemli. Bu bölüm gerçekten genel İngilizce bilginizin biraz ölçüldüğü bir bölüm. PT'de her bölüm sade ve sadece böyle İngilizce seviyesini, grameri falan ölçmüyor ama bence bu Fill in the Blanks bölümü direkt onu ölçen bir bölüm. O yüzden bunun oranı %29'la çok yüksek bir oran. Reading bölümünü iyi yapmak istiyorsanız fill in the blanks'leri, read aloud'ları falan iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü ikinci en önemli yerde speaking section'ında olmasına rağmen reading'e çok fazla bir puan getirecek olan read aloud bölümü %27. Hiç azımsanmayacak bir oran. %27 oran read aloud'ı da speaking bölümünde söylemiştim. Orada da sesli bir şekilde bir paragraf okuyorsunuz. Orada da hızlı okumanız, düzgün okumanız ve pürüzsüz bir şekilde ığlamadan, hesitate etmeden, böyle bir şüpheye düşmeden falan okumanız en önemlisi. Daha önce bahsettiğim şeyleri hızlı hızlı geçiyorum ki belki bu videodan beni izleyecek olanlar olabilir ilk kez. Bunların daha detaylı videosunu bir önceki videolarda bulabilirsiniz. %20'lik bir oranla Fill in the Blanks Reading bölümümüz bunu kovalıyor. Hep bunu söylerken düşünüyorum ya. Reading bölümümüz bunu ne yapıyor? Takip ediyor. Evet, takip etmek. %20 oranla Fill in the Blanks Reading bölümümüz bunu takip ediyor. Şimdi ona bakalım. Gelin hep birlikte Fill in the Blanks Reading bölümümüz neymiş bunu göstereyim size. Yine unpractice yapmaya özen gösteriyorum. Umarım yapmadığımı çıkartır. Medium, şunu seçiyorum. Political Landscape. Bakın burada yine bir paragraf var. Ama bize böyle bu sefer seçenekleri aşağıya koymuşlar. Bu biraz daha güzel. Çünkü biliyoruz ki bu seçeneklerden bir tanesi ve elemesi daha kolay oluyor böylelikle. Fill in the Blanks Reading bölümünde yine kelime bilgisi çok önemli. Gramer bilgisi de önemli. Şöyle başlıyoruz. The Political Landscape of Ancient Egypt. Bir şey by. Ne by? Characterized by olabilir. Mesela figure by olmaz. Proposed by olabilir. Ben characterized by diyeceğim. Was unique combination of theocratic and bureaucratic elements. Frog was both political leader and the divine. Divine ne olabilir? Mesela belki şu an siz biliyorsunuzdur bu cevabı. Ben bilemedim. Devam ediyorum. This system fosters undertake monumental architecture projects like the construction of pyramids. Figure of pyramid mi acaba? Figure diyeceğim buna. Bundan emin olamadım. Was a political leader and a divine object. Submit diyeyim, bir cevaba göre size söyleyeceğim. Bak 2'ye 4. Fill in the blanks benim zaten en kötü olduğum bölümlerden bir tanesi. Hangilerini yanlış yapmışım? Mesela bu characterized. Niye? By the central role of the frog. O tarafından karakterize edilmiş. Bunda okey. Bunu yapabildim. Bürokratik element, teokratik ve bürokratik elements. Bu arada bunu şuradan da bilebilirsiniz. Mesela teokratik and bürokratik. Bu artık çoğul bir şey oldu. Bununla S takısı gelmesi gerekiyor. Bunun da çoğul olması gerekiyor. Mesela theocratic and bureaucratic planet
olmaz. Bu İngilizce şeyine döndü gerçekten. İngilizce eğitim setine döndü ama benim de mükemmel değil İngilizcem. O yüzden bakın buyurun yanlış yaptım. O yüzden hani böyle biraz mantık yürüterek de yapıyorum bunları. Elements olacağı için oraya S takısı geldi. Onu koydum. Bak mesela burada figürmüş. Political leader and divine figure aslında. Evet. Figür daha mantıklı. Çünkü political leader and figure. Şu an mantıklı. Bak construction'da kararsız kalmıştım. Construction of premise. Böyle 2'ye 4 yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi bu benim gerçekten fill in the blanks en kötü olduğum bölümlerden bir tanesi. Çünkü birini bilsen birini bilmediğinde gidiyor falan. Bu şekilde maalesef arkadaşlar. Bu benim gerçekten en kötü olduğum bölümlerden bir tanesi. Bazı bölümler var ki diyorum mesela highlight incorrect word. Az sonra geleceğim. Pratik yaptıkça gelişen bir şey. Read aloud pratik yaptıkça gelişen bir şey. Böyle hani doğru orantı olarak gelişiyor ama fill in the blanks bölümleri maalesef böyle pratik yaptıkça doğru orantı olarak gitmeyen bir şey. Bir kelimeyi bilmediniz mi maalesef şey oluyor. Olmayabiliyor. O yüzden benim reading puanım yüksek olması o da şuradan geliyor. Bildiğim kelimeler çıktı. Hani belki pratiklerde hep bildiğiniz kelimeler çıkar. Hep yüksek puan alırsınız. Ama sınavda bir bakarsınız. Bilmediğiniz kelimeler çıkar. Bu olabiliyor. Ya da hep bilmediğiniz kelimeler çıkıyordur pratiklerde. Sınavda şansınıza hep bildiğiniz kelimeler çıkar ve şak şak yaparsınız. O böyle bir durum. O yüzden bir sonraki bölüme geçiyorum. Reading'deki en önemli olan 4. bölüm. Highlight incorrect words. Bu da listening section'ında yer alıyor. Medium'u geçiyorum. Bu nasıl? Ben burada... Bu benim iyi olduğum konulardan bir tanesi, iyi olduğum bölümlerden bir tanesi. Highlight Incorrect Word bölümü nasıl? Yine bir paragrafımız var her zaman olduğu gibi. PT'de paragraflar bitmiyor. Yine bir paragrafımız var ve bu paragrafı bir kişi seslendiriyor. Ama paragrafta öyle bir kelimeler çıkıyor ki paragraftaki, nasıl söyleyeyim? O kişi paragraftaki bazı kelimeleri yanlış okuyor. Siz de o okurken onu bulmaya çalışıyorsunuz. İmleciniz, o farenizin imleci her zaman o söylenilen kişiyi takip etsin ve hiç böyle başka yerlere zıplamasın fareniz. Çünkü direkt yanlışı duyduğunuz anda tıklayabilin. Anlatabildim mi? Anlatamadıysam şimdi sizle birlikte bir tane örnek yapacağız. Orada anlayacaksınız. Başlıyorum. And that's an important aspect. As you alluded to earlier, we've previously done work which has proven that in some situations, even people whose blood pressure is not high can benefit from blood pressure lowering therapy. So in this study, the main reason that we included patients was because of diabetes. We didn't care what their blood pressure was, whether it was high or low. And our objective was to see whether or not lowering average or below average blood pressure in diabetics was beneficial. And the results suggested that irrespective of whether your blood pressure was high or low, if you had diabetes, you benefited. Bakın 6'ya 6 yaptım. Gördünüz mü? Hızlı konuşabilir, aksanlı konuşabilir, başka bir şey konuşabilir ama yakalamanız gerekiyor. Bunu gerçekten yakalamanız gerekiyor. Bu dediğim gibi iyi olduğum tasklardan bir tanesi. Kötü olduğumu söylüyorum. Fill in the blanks'lerde kötüyüm ama bunda iyiyim. Dediğim gibi yapmanız gereken şey çok dikkatli dinlemek. Gerekiyorsa böyle ben sınavda şöyleyim. Bilgisayarın böyle önüne giriyorum. Hiçbir kelimeyi, hiçbir şeyi kaçırmamak için kulağımda son ses kulaklık. Hiçbir kelime kaçırmamak için böyleyim. Böyle. Duyduğum an tıklıyorum. Bunun bir tane daha yapayım. İyi olduklarımı bir tane daha yapıyorum. Bu çok uzunmuştur. Hemen kısa bir şey yapalım. Bakın. Although the original American Indian cultures were highly diverse, they were similar in many of their traditions. Religious beliefs and rituals permeated every aspect of Indian life. Southwest tribes such as the Hopi and the Apaches had a rich and elaborate year-round sequence of ceremonials including songs, dances, and poetry. The Hopi performed dances to bring rain. The Apaches engaged in special dances and ceremonies to gain the support of the spirits before undertaking raids or going into war. The Plains tribes often sought contact with the spirits by going on a vision quest. 5'e 6 bak bir tanesini kaçırmışım. Mesela çok benziyor bence. Poetry ama pottery yazıyor burada. Onu kaçırmışım. 5'e 6. Gördüğünüz gibi bu bölümde reading task'ınıza %9 oranında etkileyecek bir bölüm. Bu şekilde.
Bunda da çok pratik yapmanız gerekiyor gerçekten. O kelimeyi yakalamanız gerekiyor. Yakalayamadınız mı? Kaçıyor. Eğer siz hala hangisiydi falan derken o sırada o metin akmaya devam ettiği için siz kaçırdın mı? Gitti zaten. Sonra nerede olduğunu bul falan derken o sınav stresiyle kaçıyor. O yüzden çok önemli okla takip etmek. Bir diğer reading section'ımız reorder paragraf. Burada da şey de çok vardı ya Türkçe paragraflarında böyle karmaşık şeyler, metinler, onları böyle düzgün bir paragraf haline getiriyordunuz. Bu aynısı. O paragraf sorularının aynısı. Farklı böyle cümleler var. Siz onları anlaşılır bir paragraf haline getiriyorsunuz. Şöyle, bunda bazen çok basit cümleler oluyor. Mesela bir kişinin hayatından bahsediyor. O kişi şurada doğdu, lisesini şurada okudu, üniversiteye burada gitti, şurada işe başladı gibi şeyler olduğu zaman o zaman timeline'ına göre, zaman çizelgesine göre onu çok kolay böyle birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle diye geçirebiliyorsun. Gelin hep birlikte yapalım. Yine unpractice diyeceğim. Yapmadığım bir bölüm olsun diye. Bu da ne kadarmış? %7'lik bir oranı var. Sizin reading bölümünüze katkısı olarak. Medium yapıyorum. Street food. Bakın. Şimdi birinci cümlemiz over time street food has gained popularity among. Bak, bu birinci cümle olabilir. As a result bu birinci cümle olmaz. Ben şunu aşağı koyuyorum. Initially ikinci cümle olur genelde. Birincisi giriş olur. Has become global phenomenon reflecting diversity. Bence bu birinci cümle. Street food has become global phenomenon reflecting the diversity. Initially, it was very low income individuals. Bakın bu bence böyle. Direkt yaptım. 3'te 3. Şimdi neden? Birinci cümlede street food'un şeyinden bahsediyor. Cultural kuzinlerinden bahsediyor. Öncelikli olarak diyor işte falan. Ya ben bunların hepsini tek tek çevireyim mi? Anlıyorsunuzdur işte. Initially it was the way low income individuals to afford meals diyor ilk başlarda. Over the time zamanla diyor street food popularity kazandı. As a result sonuç olarak. Şöyle böyle. Bakın birincisinde önce street food'dan bahsediyor. İkincisinde işte initially mesela bunları kullanabilirsiniz. However vesaire varsa o ilk cümle olmaz. Genelde son cümlede olmaz. Ortalarda bir yere böyle bir şey yapabilirsiniz. Sonra over time diyor. Zaman geçtikçe ve de as a result. As a result çoğunlukla bir sonuç cümlesidir. En sonunda onu kullanırız. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha yapalım isterseniz. Evet. Livestock farming is a notable contributor. Das mesela. Das diyor. Bu ilk cümle olmaz. Bunu atıyorum aşağı. While efforts da birinci cümle olmaz. Aşağı attım. Livestock farming is a notable contributor to greenhouse gas emission. Bu birinci cümle olabilir. These emissions, bak mesela burada gas emissions'tan bahsetti. Burada da these emissions. Bir bağlantı var. Böyle kelime bağlantıları da yakalayabilirsiniz. Bu da bence ikinci cümle olduğunu düşünüyorum. Mesela şu mu, 3 mü, 2 mi? Üçüncüsü. Bakalım. Çünkü while efforts da denilebilir, das da denilebilir. Şu ikinci cümleyi tekrar okuyalım. These emissions are primarily from enteric fermentation in management. Bak şimdi bence şu an belki siz bunu çoktan fark etmişsinizdir. Bence üçüncü cümle de şu cümlede while efforts da üçüncü cümle olabilir. Das innovative strategies de üçüncü cümle olabilir. Şu an daha fazla vaktinizi almamak için submit diyeceğim. Bakalım doğru muymuş değil miymiş. 3'te 3 yapmışız. Böyle de olabilirmiş. Bakın hani %100 emin olmasanız bile hani biraz böyle bir sezgisel olarak vesaire yaparsanız doğru da çıkıyor. Bakın 3'te 3 yaptık. Bu da doğru çıktı. Bence bu da dördüncü cümle olabilirdi mesela. Ama yok değil aslında. Evet yine de doğru yaptık. Evet reorder paragraf da bu şekilde. Yine bunda da çok fazla pratik gerekiyor. Ve bu bence kitap okuma alışkanlığınız varsa kitap okumak da bu soru tipine çok fayda sağlar. Çünkü bunu Türkçe öğretmenlerimiz hep söylerdi. Kitap okumak işte bu paragraf soruları çözmenize falan yardımcı olur diye. Bu gerçekten öyle. Çünkü hani giriş cümlesi ne olur, gelişme cümlesi ne olur, sonuç cümlelerinde ne kullanılır falan. Bunları bilirseniz bunları çok daha kolay yapabiliyorsunuz. 1 dakika 18 saniyede yapmış olduk bunu da.
Evet, bir sonraki reading task'ımızın konusu Summarize Written Text. O da kaç getiriyormuş? %4'lük bir bölüm getiriyor. Çok fazla getirmiyor ama %4'te hiç kötü bir şey değil. Valla siz 64'ten 65'e çeker, 78'den 79'a çeker, 49'dan 50'ye çeker. O yüzden hiçbir bölümü böyle önemsiz göstermeyelim. Hepsi önemli ama tabii puan getirme açısından %4. O writing'e çok daha fazla getiren bir bölüm. Summarize Written Text'i zaten geçen hafta anlatmıştım. O writing section'ında olan bir bölüm. O yüzden onu tekrar anlatmayayım. Merak ediyorsanız bir önceki videoya geçebilirsiniz. Multiple choice, multiple answer. %2'lik bir şey var. %2'lik bir katkısı var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Multiple choice, multiple answer. Bu da yine bir paragraf sorusu. Hep medium'ları seçiyorum. Böyle bir paragraf geliyor size ve tipik bir paragraf sorusu. Hangileri doğrudur? Birden fazla doğru seçenek var. Çoktan seçmeli diyebiliriz buna. Ama gördüğünüz üzere %2'lik bir katkısı olduğu için buna hiç zaman ayırmamanızı söylüyorlar. Yani bunu bu kadar paragrafları, next diyeyim mesela, kısa da paragraflar gelmiyor yani. Kısa gelirse ne ala. Bakın bu kadar uzunlukta bir paragraflar geliyor. Bunu okumaya zaman harcayacağınıza Reading and Writing bölümüne ya da Fill in the Blanks Reading bölümüne daha çok zaman ayırmaya çalışın bence. Çünkü size getirisi çok daha fazla olacak. Bunda öğrendiğim bir şey var ki bunu okumak için zaman kaybetmek istemiyorsan C'ye tıkla. C'yi seç. C genelde doğru oluyor diyorlar. Mesela submit diyorum buna. Bakın gördünüz mü? Hangileri? A ile C doğruymuş. Bir tane daha next diyeceğim. Yine C seçeneğini seçeceğim. Bakın yatırım tavsiyesi falan değildir ama C seçeneğinin genelde doğru olduğunu söylüyorlar. C seçiyorum. Neymiş? Bakın. Answer C ile D. Neden bilmiyorum. C'yi genelde doğru seçenek yapıyorlar. Çoktan seçmeli olduğu için ya işte A C oluyor, B C oluyor falan filan. Bununla vakit kaybetmemenizi öneririm. Çünkü getirisi gerçekten çok az. %2. Yani bunu doğru yapsanız ne, yapmasanız ne. Hani C doğru çıkmasa bile kaybedeceğiniz çok bir şey yok. Buradan saklayacağınız puanları, saklayacağınız zamanı diğer size çok daha fazla puan getirecek yerlere odaklanmanızı öneririm. Ama nacizane bir tavsiye, C'yi işaretlerseniz C %70 oranla doğru çıkacak seçenek olacak. 0 almaktansa 1 puan alır geçersiniz. Burada bu arada ikinci seçeneğiniz mesela birinci şık doğru, C doğru. İkincisini yanlış olarak seçtiniz. O 0 alıyorsunuz. Götürüyor yani. O yüzden sadece bir doğru seçeneği seçmek mantıklı. Hiç risk almaya gerek yok. C yapın, geçin arkadaşlar. Bir diğer çok az puan getiren bölümümüz de Highlight Correct Summary. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bakın görüyorsunuz. Çok çalışmak, böyle bu şekilde çalışmak önemli olan şey değil. Önemli olan mantıklı ve akılcı çalışmak. Şimdi siz Highlight Correct Summary size %1 getirirken buna yarım saat, 1 saat çalışırsanız bu mantıklı bir çalışma sistemi olmaz. Yani zekice ve akılca çalışmanız gerekiyor. Highlight Correct Summary'yi günde 1 ya da 2, hadi diyelim 3 pratik yapıp Reading and Writing Fill in the Blanks'e ya da Read Aloud'a ya da diğer fazla getiren bölümlere daha fazla saatler çalışmak daha mantıklı değil mi? Çünkü daha fazla puan getiriyor. O yüzden hani şöyle bir şey yapmayın. Her bölüme eşit oranda çalışacağım. Hayır. Hangi bölüm konuşamıyorum. Hangi bölüme az yeteneğiniz varsa, hangi bölümde bir sorununuz varsa ona çalışın. Ama puan getirecek bölümlere çalışın. Ama Highlight Correct Summary'e reading için çok da fazla çalışmanıza gerek yok. Bunu söylemek istiyorum. Highlight Correct Summary de listening section'ında yer alıyor. Onu da şöyle göstereceğim. Yine bir medium yapıyorum. Burada da yine 1 dakikalık, 1,5 dakikalık bir metin dinleyeceksiniz. Seçeneklerde de o recording'i, o dersi, kaydı, ses kaydını en iyi anlatan cümleyi bulup işaretleyeceksiniz. Burada not alabilirsiniz. Dinlerken işte çok iyi dinleyip aklınızda tutabilirsiniz ama not almanızı tavsiye ederim. Dinleyeceksiniz. Sonra seçeceksiniz, gidecek. Bunun için de yine gördüğünüz gibi dinleme, listening, anlama çok önemli.
Hep aynı şeyleri söylüyorum. Hep aynı şeyleri söyleyeceğim. Çünkü yani iki kere daha 4. Bence başka yapılacak bir şey yok bunda yani. O yüzden her zaman listening'inizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için de kendinizi olabildiğince İngilizceye maruz bırakın. Bunu yapsam mı bilemedim. Şimdi 53 dakika, 53 saniye. Çok uzun oluyor, ben bunu dinleyemeyeceğim. C deyip geçiyorum, tamam mı? C diyeyim bakayım bir ne olacak. A'ymış seçenek. Siz böyle yapmayın, tamam mı? Siz dinleyin, iyice dinleyin. Çünkü bunda benim yapıp da size gösterebileceğim bir şey yok. Konuyu dinleyeceksiniz. Sonra hangisi en mantıklı geliyorsa onu şey yapacaksınız. Not alın. Not almak çok önemli burada. Eleyerek de gidebilirsiniz. Artık bu tamamen sizin soru çözme tekniğinize kalmış bir şey. Hani %100 hiç bunlardan bahsetmediğine emin olduğunuz seçenekleri eleyebilirsiniz. Falan. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlarım. Bir diğer şey de multiple choice single answer. %1 getiriyor. Yani yapsanız ne, yapmasanız ne diyebileceğim bir şeylerden biri. Ama yine size de bunu da göstereyim. Bunu da eğer okumanız iyiyse, hızlı okuyabiliyorsanız okuyabilirsiniz. Genelde bu multiple choice'tan daha böyle küçük paragraflar oluyor. O yüzden hızlıca okuyabilirsiniz. Bakın böyle bir tane doğru cevap var. Yapıyorsunuz, geçiyor. Buna C diyeyim ama bunda C genelde çok doğru olmuyor. Bakayım doğru mu? Merak ediyorum ben de. Bak A'ymış mesela. Multiple choice'da C genellikle doğru oluyor ama bunda C'nin doğru olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunda her seçenek doğru olabilir. Bunu da okuyup yapacaksınız. Ama dediğim gibi reading'e bunun getirisi %1. Siz sanıyorsunuz ki belki bu da reading section'ında işte fill in the blanks reading writing bölümüyle aynı puan getirir. Hayır. Reading, bunu da söylemesi çok uzun. Fill in the blanks reading writing %29 katkı sağlarken bu sadece %1 sağlıyor. O yüzden vaktinizi, bu sınırlı olan saniyenin bile çok önemli olduğu sınavdaki vaktinizi neye harcamak istersiniz? %1'lik bölüme mi, %29'luk bölüme mi? Size kalmış. O yüzden bunların üstüne çok durmadım. Çok puan getiren şeylerin bence pratiğini güzelce yaptığımı düşünüyorum. Bu da bu şekilde. Bakayım başka da reading'e bölüm getiren, puan getiren yok zaten. Bu kadar. Umarım bu da faydalı olmuştur. Biraz daha hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.